Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir dönüşüm videosuyla daha sizlerleyim. Bol teknikli bir şişe boyama videosu olacak bu. Elimde kırıştırdığım kağıtla şişe üzerinde bir doku oluşturacağım. Öncelikle bu kağıdı nerelerden bulabilirsiniz ya da aynı dokuyu başka nelerle yapabilirsiniz, onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Yaptığım bir alışveriş sonrası gelen kargo kolisinin içerisinden çıktı. Bu kağıdın benzeri ayakkabı kolilerin içerisinde de oluyor. Ya da fırın tepsilerine koyduğumuz yağlı kağıtla da aynı görüntüyü elde edebilirsiniz. Hiçbir şey bulamazsanız peçete de kullanabilirsiniz. Ama kullanacağınız kağıt her ne olursa olsun benim de videoda yaptığım gibi doku vermesi için kırıştırıp kullanmanız gerekiyor. Ben bu kağıdı yapıştırmak için öncelikle şişeye bolca tutkal sürdüm. Herhangi bir tutkal olabilir. Tutkalı sürdükten sonra kağıdın kırışıklıklarını açmadan şişeye yapıştırdım. Sadece şişenin ön kısmına yapıştırmadım. Çünkü oraya başka bir işlem yapacağım. Yani şişenin ön kısmı hariç diğer her tarafına aynı kağıttan yapıştırdım ve fazlalıklarını kestim. Aynı kağıttan bir parça daha kesip üstünde boş kalan kısmı da yapıştırdım. Benzer dokuyu rölyef pastayla da yapabilirsiniz. Aynı işlemi kavanoza da uygulayabilirsiniz. Rölyef pastayla farklı dokular da elde edebilirsiniz. Yani fikirler çoğaltılabilir. Yapıştırdıktan sonra üzerine bolca bir kat daha tutkal sürdüm. Kağıt iyice kemikleşsin ve boyanabilir hale gelsin istedim. Aksi takdirde üzerine boya yaparsam ıslanır ve yırtılabilir. Kuruduktan sonra da önde boş bıraktığım kısmı beyaz renk akrilik boyayla bir kat boyadım. Bu kısım boyanın astar görevi görmesi için o yüzden bir kat yeterli oldu. Bu deseni Pinterest'ten buldum ve şişenin boyutlarına uygun çıktısını aldım. Bildiğimiz normal A4 kağıdına bastırdım. Şişenin boyası tamamen kurudu. Bolca bir kat dekopaj tutkalı sürdüm ve kağıdı üzerine yapıştırdım. Hava kabarcığı kalmaması için benim yaptığım gibi bu şekilde bir bez yardımıyla yapıştırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İyice yapıştığına emin olduktan sonra üzerine bir kat daha dekopaj tutkalı sürdüm. Benim yaptığım gibi bu şekilde beğendiğiniz resimlerin çıktısını alabilirsiniz ya da hazır dekopaj tutkalları satılıyor. Onlardan da kullanabilirsiniz. Kuruduktan sonra kenarlarında kalan fazlalıkları kestim. Kendi yaptığım bu hamur ve silikon kalıp yardımıyla şekiller çıkarttım. Bu hamurun yapılış videosu kanalımda var. Daha sonra çıkardığım şekilleri dekopaj kağıdının kenarlarına gelecek şekilde yapıştırdım. Eğer hamuru kendiniz yapmak istemezseniz bu hamurların hazırları da var. Onunla ilgili bir link yorum kısmına sabitlemiş olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hamuru bulurum ama silikon kalıbım yok diyorsanız da bütün bunların yerine hazır satılan güpür ya da dantellerden yapıştırarak da güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Hamur yaş olduğu için direkt objenin üzerine koyduğumda yapıştı ama kenar kısımlarının da yapışması için tutkal sürdüm. Şimdi bu ampul ne alaka diyeceksiniz. Öncelikle ampulü de şişeye yaptığım gibi kağıtla kapladım. Ve üzerine hamurla yaptığım şekilden yapıştırdım. Bu ampul şişenin kapağı olacak. Dekoratif amaçlı olacağı için de hızlı yapıştırıcıyla şişeye sabitledim. Şimdi geçiyorum boyama işlemine. Sardunya rengini tercih ettim. Akrilik boyayla boyuyorum. Şişenin her yerini sadece öndeki resim hariç boyadım. Kapak fikrimi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bazı sorular alıyorum. Yıkanınca çıkar mı? İşte yıkanınca peçete soyulur mu? Kopar mı? Hayır, tabii ki de yıkanınca
hiçbir şey olmuyor. Zaten üzerine tutkal sürüyoruz. Daha sonra vernikle de sabitliyoruz. Tabii ki de yıkanınca, silince hiçbir şey olmuyor. Zaten en ufak bir şeyde zarar görse bu kadar uğraşa değer mi sizce? Şişeye vintage görüntüsü vermek istediğim için kahverengi wax kullandım ve kuru bir bez yardımıyla fazlalığını sildim. Eskimiş bir görüntü elde edebilmek için wax'ı desenlere sürerken aynı zamanda biraz da kağıdın üzerine taşırdım. Tabii sürdükten sonra wax kurumadan hemen kuru bir bez yardımıyla silmeye devam ettim. Antika bir görüntü elde etmek istiyorum aslında. O yüzden birçok malzeme ve teknik kullandım. Sadece desenlere eskitme yapmak bana yeterli gelmedi. Boya çok çiğ göründü gözüme. O yüzden aynı şekilde şişenin her yerine wax sürüp yine kuru bir bez yardımıyla sildim. Böylelikle yaptığım dokunun aralarına wax girdi. Sildikten sonra da daha eski bir görüntü elde etmiş oldum. Wax'ın çabuk kurumasını engellemek için glaze medium'da kullanabilirsiniz. Şişenin her yerine bu şekilde bir uygulama yaptım. Daha sonra şişenin hem çıkıntılı yerlerine hem de yaptığım dokunun üzerine kuru süpürme yaptım. Bunu da alaçatı akrilik boyayla fırçama çok az miktarda bir boya alıp fazlasını peçeteye sürdüm. Ve gördüğünüz şekilde desenlerin üzerine uyguladım. Bir nevi ışık vererek daha boyutlu bir görüntü elde etmek istedim. Tabii tüm bu işlemler arasında boyaların tamamen kurumuş olması gerekiyor. Aksi takdirde birbirine bulaşır. Ve fırçanın da tamamen kuru olması gerekiyor. Aynı işlemi altın rengi metalik akrilik boyayla da yaptım. Ama her yerine sürmedim. Bu boyayı sadece desenlere ve şişenin çıkıntılı yerlerine sürdüm. Böylelikle ışıltılı bir görüntü elde etmiş oldum. Evet, yaptığım işlemler bitti. Boyalar tamamen kurudu. Son olarak su bazlı vernikle vernikleyerek çalışmamı tamamladım. Videoyu buraya kadar izleyenler yine minicik bir yorum bekliyorum sizden. Ve şişenin bile kendini tanıyamadığı dönüşüm tamamlandı. Bu bol teknikli, antika görünümlü şişe dönüşümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.